Merhaba, Gittiğinizde Ne Oldu adlı podcast'a hoş geldiniz. Normalde biz bunu Spotify'dan ya da Apple platformlarından podcast olarak kaydediyorduk. İlk defa sana özel video kaydı yapmak istedik. Bugün Can Bora ile birlikteyiz. Ben Sinem. Hoş Ben de geldin. Can. Merhaba. Çok yetenekli bir sanatçı. İkimiz de Hollanda'da yaşıyoruz, Amsterdam'da. Ve hani sen başlamak ister misin kendinden bahsetmeye ya da ben bir bilgi verebilirim seninle ilgili. Nasıl arzu ediyorsan. Sanatçısın, tiyatro yapıyorsun, dansçısın. Onun dışında yoga eğitmenisin, meditasyonlar yapıyorsun. Çok yönlü bir insansın. Ve ben çok mutluyum seninle tanıştığım için. Benim kahveli. Ama hangisinden başlamak istersin? Bilmem. Yani böyle soru sorulunca ben de donuyorum da bir yerden giriş yapalım. Tamam. İstersen şeyden başlayalım ya. Amsterdam'da hayat nasıl gidiyor? Okey. Amsterdam'da hayat zor. Güzel, güzel. Yani Hollanda'ya geleli 5 sene oldu. Açıkçası profesyonel kariyer için gelmiştim. Büyük umutlarla. Hiçbir şey olmuyor diyemem. Bir şeyler oluyor. Evet, hani iyi anlamda da oluyor. Ama demin konuştuğumuz gibi de hani hiçbir şehir, hiçbir ülke %100 olumlu ya da olumsuz değil. Buranın zorlukları en azından benim kişisel açımdan yalnızlık hissi, Hı hı. deli gibi bir izolasyon halinde olma. Birazcık da onu diyorum yani birkaç sene önce bundan şikayet edeceğimi düşünmezdim ama maalesef galiba Kuzey Avrupa ülkesinde bulunmanın ve bu kültürün getirdiği zorluklar, özellikle insan ilişkileri açısından. Evet. Çünkü Türkiye'den ya da İspanya'dan çok daha farklı. Hani adapte miyiz? Adapteyiz. Ama yine de insan çok fazla şeyi özlüyor. Bir de yalnız yaşamanın verdiği zorluk da var. Hı hı. Yine 2 sene öncesinde de şikayet etmiyordum ama artık yani kışın hava 6'da kararıyor. Yağmur yağıyor sürekli, hava soğuk, dışarı çıkmak istemiyorsunuz ve ister istemez eliniz bir arkadaşınızı aramak için telefona gidiyor ama o arkadaş yok burada ya da müsait değil. Ya da o da Hollanda kültürüne adapte olduğu için hadi kişisel sınırlarında belirli bir saatten sonra hiçbir şey yapmıyor. Benim en zorluk çektiğim meseleler bunlar açıkçası. Hı hı. Sen ama Paris'te ve Barcelona'da da yaşadın. Ee, Orayla kıyasla sence hangisi daha zor? 3 şehir mi İstanbul'da katalım işin içine? İstanbul'u katmıyorum çünkü Tamam. bence İstanbul'da yaşamak Başka bir yani olay. arkadaşlık, sosyallik açısından çok iyiydi. Hala özlediğimiz bir şey. Hani burada yalnız olduğumuz için kendimizi bazen depresif hissedebiliyoruz, yalnız hissediyoruz. Ama acaba bu Kuzey Avrupa ülkelerine özgü bir şey mi yoksa aslında Türkiye'den uzaklaşmak mı? O yüzden Barcelona ve Fransa'ya kıyaslıyorum. Yani düşünüyorum galiba 2 faktör var. Birincisi yaş aldıkça insanın hayat yorumlayışı da değişiyor. Yani en azından ben değiştiğim için olaylara farklı gözle bakıyorum. Ama İspanya'da durum böyle değil. Yani 20'lerimde İspanya'daydım. Hani daha genç, daha hovarda, macera perest. Barcelona mı? Barcelona'daydım. Ama hani insan ilişkileri devreye girdiği zaman hani öyle bir arkadaş ortamı bulmak, bulmamak ya da ilk gittiğimde mesela ilk 3 ay İspanyolca konuşamıyordum. Katalancam da yoktu. Ama arkadaş çevresinde insanlar çok destek oluyordu. Ya da işte bir yere çıkıyorsunuz, bir arkadaşınızla buluşuyorsunuz, o diğer arkadaşlarını çağırıyor. Yani çemberlerin içine dahil olmak çok kolay ve keyif veriyordu. Ama bildiğimiz üzere Hollanda'da böyle bir sistem maalesef yok. Hı hı. Hava başlı başına bir mevzu. O da insanları etkiliyor diye düşünüyorum. Gerçi şu an çok etkili. Saat 8. Akşam 8 hala. Ama bu yani yılda 2 ay yaşadığımız Maalesef, bir durum. evet. Evet. O yüzden zaten burada çekmek istedik. Yani güneşi gördük. Peki burada neler yapıyorsun? Yani Türkiye'de zaten tiyatroyla ilgileniyordum. Ben biraz araştırdım. Altar diye bir oyun tiyatro yapmışsın. Onun dışında dantel. Böyle zaten hani bir sürü oyunun var. Ve çok da ödül almışsın. Hani bu kariyerin nasıl başladı? Öyle biraz kariyer açısından kendini anlatmak ister misin? En baştan mı kariyer? Yani. Yani Hollanda'yla genel. beraber. Ha. Yani genel şöyle çocukluğumdan beri tiyatro yapmak istiyordum. Eee İlkokulda başladım. Klasik İstanbul'daki her genç gibi Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Sonra Pera vardı. Yani liseden sonra Pera'nın akşam okuluna gidiyordum oyunculuk için. Eee, Hani liseden beri de bir yurt dışına gitme isteğim vardı. Hani
yani impulsif olarak bir biçimde orada kendimi daha mutlu olacağımı düşünüyordum. Keza üniversite içinde Paris'e taşındım. Bir 10 sene orada kaldıktan sonra işte birkaç sene İspanya'daydım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Niye döndüm ben de bilmiyorum. Ee, Hani düşünülmeden alınan bir karardı. Pişman değilim. Ama bir 9-10 sene İstanbul'da kaldım. Hayal kırıklığıyla doluydu. Yani tabii ki de hani ailem orada, arkadaşlarım orada. Ama yeniden yani artistik sanat açısından kariyer ya da en azından benim kafamdaki projede yapabilecek bir şey yok, alan yok. Hani Senin kafanda ne var? şöyle kafamda birazcık yenilikçi işler var benim. Yani disiplinler arası çalışmak, şimdi çok böyle terminoloji kullanmak istemiyorum ama yani hani bu tiyatrodur, bu danstır, bu videodur değil de hepsini beraber birazcık karıştırdığımız ya da anlatılan öykünün başka biçimlerini anlatmaya çalıştım. Yani başka şeyler denemek istiyordum. Eee, Ama hani politik böyle şiirsel bir örnek vereceğim ama hani her çiçek gömüldüğü yerde çiçeklenmek zorunda değil. Şartlar öyle değildi. Ya da yeni bir şeyler yapmak istiyorsanız paraya ihtiyacınız var. Bu para Türkiye'de yok. Hı hı. Hani Hollanda'nın iyi taraflarından biri o. Çok fazla funding var. Hani bunları tabii kimse öğretmiyor. Kervan yolda düzülüyor. Hani ben de keşfede keşfede öğreniyorum ama hani en azından burada tırnak içinde insan yerine konuluyorum. Ya da ifade etmek istediğim ya da benim düşünceme, kişiliğime, background'uma burada önem veriliyor. Türkiye'de maalesef bunu göremedim. Savaş alanı gibiydi. Yani 10 sene içinde de hani ilk sene yaptığım iş hala hatırlıyorum. O jüriler geldi. Umursamazca insanları eleştiren de bir kültürümüz var maalesef. Hani Türkiye'nin de negatif yanı bu. İnatçıyım ama hani bir şeyler yaptık. 10 senenin sonunda tamam hani güzel bir iş çıkardık, ödüller geldi vesaire. Hani sonra zaten ben gidiyorum. Ee, Peki orada ödül aldın ya, aslında belli bir noktaya gelmişsin yani artık insanlar sana saygı duyuyor, yapmak istediklerini yapmışsın. Orada ödül aldıktan sonra yine de devam etmek istemedin. istemedim çünkü önümü göremiyordum. Ee, Bir de hani Türkiye'de sanat yapmak tabii çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir şey bu zor vesaire. Türkiye'deki sistem de bir garip yani bir dönem tek kişilik oyunlar çok popüler oldu. Sonra ünlü oyuncular devreye girdi. Şimdi aradan 5 sene geçti. Tamam hani ekonomik kriz var, politik olarak da ülke çalkalanıyor ama şunu da görüyorum. Bazı kurumlar tekelleştirmeye başladı tiyatroyu. Şimdi bir güce sahip ya da isme sahip olan kurumlar yaptıkları aktivitelerle ya da öngördükleri sanat politikalarıyla seyirciyi de değiştiriyor. Yani Hmm. politika yapıyorlar. Dolayısıyla kitle ona göre değişiyor. Ve ben maalesef bu uygulanan politikalarda ne sanatçılara söz hakkı verildiğini, ne deneysel işlere izin verildiğini maalesef Hı gözlemleyemiyorum. hı. Özgür davranamıyorsun. Özgür değil, her şey paraya dönük. Yani seninle ifade ettiğinde de ben ilgilenmiyorum. Bana para kazandır. Hmm, evet. Burada o farklı mı? Burada farklı. Yani niye farklı? Yani buranın kültürü ya da politik açılarından dolayı farklı herhalde ama herhangi bir yere başvuru yaptığınız zaman kendinizi iyi ifade edebiliyorsanız karşınızdaki kişi sen ne yaptın değil. Ha bunları yapmışsın tamam öncü olabilirsin ya da şu anda dünyanın çalkalandığı bazı özel mevzularla ilgileniyorsun. İşte insan hakları ya da LGBT hakları ya da küresel ısınma vesaire. Hani toplum için çalışmanın verdiği bir şey var, haz var ve bu kurum tarafından olumlu karşılanıyor. Dolayısıyla onlar da sizi destekliyor iş yapmanız Hı için. hı. Ha kurumlarla ya da fundinglerle çalışmak çok mu iyi? Hayır. Orada da oyunu kuralına göre oynamanız gerekiyor. Yani e, örnek vereceğim şimdi de işte yoga ile ilgileniyorum ya da somatik çalışmalarla ilgileniyorum. Ben şimdi somatik bir çalışma yapacağım dediğim zaman hani buradaki kitleler de neden yani gerek yok diyorlar. Ama altını iyi doldurabilirseniz Hmm. yani tezinizi iyi savunabilirseniz o zaman onun karşılığı geliyor. Geliyor. Kolay mı Açıklar. değil bu arada ama Evet. Peki o sanatıya ayrıca geleceğiz. Burada yaptığın en son Kına Gecesi oyunu var. Ama sen bu Kına Gecesi oyununu bir erkek olarak yapıyorsun. evet. Orada çıkış noktası neydi? Güzel bir soru. Çıkış noktası şuydu. Artez'de yani Hollanda'da yaptığım Master Performance Practices diye geçiyor. Performance Practice de şu. Performans sanatı ve bileşenleri. Yani diğer sahne sanatları işte dans, dijital sanatlar, tiyatro.
Hani mutfak gibiydi bizim eğitim. Ben de şeye meraklıyım yani hani dans geçmişim var, tiyatro geçmişim var, yazarlık hoşuma gidiyor, görsel sanatlar da hoşuma gidiyor. Hani hep farklı disiplinleri nasıl bir arada tutabilirimi araştırıyordum. Ama tabii burada aldığımız eğitimle beraber de bizi şey zorda da yani sanatçı olarak kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz, hangi işlerle çalışıyorsunuz ya da toplumun hangi sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Tabii bunları sorgulamak insanı kendi içine döndürüyor. Ve neticesinde hani şimdi hızlıca söylüyorum ama tabii böyle 2 senedir bir buhranlardan sonra yani connectivity, bağlantılık üzerine ben çalışıyorum. Bağlantılıktan kastım ne? İnsanın kendisiyle olan bağlantısı, bir yandan da diğer insanlarla, etrafımızla ya da kültürle ya da doğayla yani bizi hani yaşadığımız ev, dünya ile olan bağlantımızı nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Hannah Knight'ın Kına Gecesi'nin çıkış noktası da buydu. Yani insanları ben bir araya getirmek istiyorum. Zaten pandemiden yeni çıkmıştı ama nasıl yaparız? Hani soru oydu. Sonra bir arkadaş grubuyla sohbet ederken öyle bir gün bir kına gecesi sohbeti açıldı. Ben hani ritüellere meraklı olduğum için ben bir bakayım buna. Yani hani derin gözle bakayım. Hiç kına gecesine gittin mi bu arada? Gittim. Ha, Ama popüler kına gecelerine gittim. nasıl? Yani hani işin de maalesef vıcı orada çıkıyor. Şimdi İstanbul'da benim gördüğüm kına geceleri eğlenen kişi bir pop sanatçısı gibi. Havai fişekler, bangır bangır, gürültüler yani içi boşaltılmış bir gelenek gördüm. Belki çevrelerimiz farklı. Olabilir, Ben benim genelde eksi deneyimliklerim. bir Bodrum kına geceleri böyle çok basmıştım. Hani daha akademik, böyle daha research tarafından çünkü baktığınız zaman hani ritüellere meraklıyım. Kına gecesinde şöyle önerdiği bir özellik var aslında. Yani hayatında büyük bir sosyal değişiklik olan bir kişi var. Evleniyor, başka bir eve taşınacak vesaire. Sırf oradaki zorluğu yani o geçiş aşamasının zorluğunu destekleyecek bir çember kuruluyor. Kına gecesinde. Ve kadınlardan oluşan Evet. bir çember genelde ve ağlamak üzerine. Evet. Evet. Şimdi yine somatik çalışmalara geri döneceğim. Somatikte bizim üstünde durduğumuz konulardan biri katartik olmayan deneyim. Yani bundan kastım şu. Herhangi bir duyguyu deneyimliyorsunuz. Üzüntü olabilir, depresyon olabilir, aşırı derecede yüksek bir öfke olabilir. Katartikten kastım gelen duyguyu hiç içeri almadan, sinir sistemi tarafından onu tanımlamadan dışarı atmak. Yani bir biçimde, bir dakika bende bir komşum var hiç ona bakmıyorum, onunla ilgilenmiyorum, onu dışarı atacağım. Bu benim uyguladığım bir bakış açısı değil. Dolayısıyla oradaki hani benim gözlemlediğim, dediğim gibi 2 tane kına gecesinde canlı canlı katıldım ama hani YouTube'dan baktım mesela Hindistan'da da kına gecesi yapılıyor. Oradaki ağlama bana aşırı derecede dramatik ve katartik geldi. Yani suni geldi. Özellikle ağlatıyorlar zaten. Bir de hani başka parametreler de var yani. Günümüzde tırnak içinde diyorum. Şehirlerde yapılan kına gecelerinde çok katartik bir deneyim yok. Bir de mesela kına gecesinin iyicene geçmişine baktığınız zaman şarkıların çoğu bir kız evleniyor. Trakyalı Zeynep. Ailesini bırakmak istemiyor. Zorunlu olarak evlendirilen bir kızın türküsü o. Yani yine nasıl diyeyim aile baskısı yüzünden. Yani kız diyor ki hastalandım diyor. O yüzden annem babamı özlüyorum diyor. Şimdi bu kadar böyle dramatik bir yerde ve desteğe çok daha fazla ihtiyaç var. Ama günümüzde atıyorum sen ya da ben birisiyle zorunlu evlenmiyoruz. Evet. Tabii ki de bir sosyal statüde bir değişiklik olacak. Dolayısıyla benim yapmak istediğim dramatik ya da katartik olmadan insanları birbirine bağlayıp o destek hissini hepimiz, sadece kına gecesi olan kişi değil, ritüele katılan herkes bunu nasıl deneyimleyebilir? Ve tabii hani neticede genelde yaptığım işlerde ben kendimden feyz alarak bir şeyleri anlatıyorum. Burada da hani karakter yine benim. Evlenmek istiyorum. Pardon evlenmek istiyorum değil. Evleniyorum. Evlendiğim için kına gecesi yapmak istiyorum. Ama erkek olduğumdan ötürü hiçbir şekilde işte organizasyon şirketleri kabul etmiyor yani. Çünkü onlar da nasıl diyeyim bir otorite gibi işte kimse diyor ki kına gecesi için kadın olmalısınız ya da kına gecesi için işte belirli rolleri bürünmeniz lazım. İşte bakire olmalısınız, kırmızı kaftan giymelisiniz vesaire. Yani sanki tek absolut bir gerçek var. Onun dışındaki alternatifler mümkün değil gibi. Yine işin özüne baktığımız zaman hani kına gecesinde ne var? Hem güven hem destek. Evet. Dolayısıyla ben de şunu düşündüm. Tamam yani bir şeyi çok fazla yapmak istiyorsak ve buradaki niyetimiz iyi bir şey yapmak. Bunu başka türlü nasıl yapabiliriz? Onun üzerinden böyle bir performans doğdu. Performansı özetleyeyim mi? Bilemedim.
Özetleyebilirsin. Sonu çok enteresan. Onu özetle bence. Yani hikaye 2 bölümden oluşuyor. İlk bölümde ben kendi hikayemi anlatıyorum. İşte kına gecesi yapmak için organizatörleri arıyorum ve organizatörler reddediyor. Dolayısıyla tabii bu reddedilme eşcinsel olan bir kişinin geçmişini birazcık tetikliyor. Dışlanmışlık, insan yerine konulmamak vesaire. Ve öyküyü kullanırken de Green Box sistemini kullanıyoruz. Green Box'ı şöyle özetleyeyim. Şu an sinema sektöründe özellikle işte fantastik, adventure kelimeler gidiyor yine. Macera filmlerinde ya da bilim kurgu filmlerinde oyuncuyu yeşil ya da mavi perdenin önüne koyuyoruz. Kamera çekiyor ve sonra post production'da montaj yaparken bu yeşil ya da mavi ekranın üstüne istediğiniz manzarayı koyabiliyorsunuz. Biz bunu sahnede canlı olarak kullanıyoruz. Bunun da kullanmamın sebebi hani iç dünyayla dış dünyada yaşadığımız tezatlığı göstermek için. İkinci bölümde ise bir drag queen, seçilmiş anne, ritüeli guide eden, rehberlik eden bir karakter olarak devreye giriyor. Önce seyirciye hani kına gecesi nedir, sonuçta Hollanda'da oynuyoruz, hani başka bir kültür. Kına gecesi nedir'i kısaca bir açıklıyoruz ve sonra şimdi yapacağımız kına gecesinin nasıl ve neden farklı olduğunu kısaca bahsediyoruz. Ve sonra seyirciyi sahneye davet ediyoruz ritüele katılmaları için. Ritüelde 3 kısımdan oluşuyor. İlkinde anne bana el verdikten sonra bir zeytin ağacı veriyor, sembolik. Bu da bizim hani dünya ile olan bağlantımızı hatırlatmak üzere. Ve kullandığımız bir pembe çok büyük, koskocaman fufuduk bir plastik havuz var, çocuk havuzu. O aslında dünyanın rahmini simgeliyor. Onun etrafında ben bitkiyi taşırken, ki bitki ağır, Berat'ın yani seçilmiş annenin diyeyim okuduğu çok güzel bir metin var ilişkiler üzerine. İkinci aşamada yine birbirimizle bağlantıya geçmek için bu sefer bütün seyircileri birbirlerine dokunmalarına davet ediyoruz. Aynı zamanda kimi seyirci bana, Berat'a ya da zeytin ağacına da dokunuyor. Ve orada bir 5 dakikalık çok kısa bir meditasyon var. Gözler kapalı, sadece hissetmek ve temas üzerine. Son aşamada da hani diyoruz ki tamam artık bu kadar ciddiyet, meditasyon yeterli. Birazcık shake the ass, vücutları birazcık sallayalım. Ve hani ritüeli değiştirdik ama halayı da böyle antropolojik olarak incelediğiniz zaman halay aslında beraberlik, kolektif bir dans. Ve hani spiritüelliğe ve özellikle sufizmle de ilgiliyim. Halayda mesela şöyle şeyler çıkıyor, yani özellikle kasap halayı, helal dediğimiz şeyin çıkış noktası bu. Kasap keseceği etten izin istiyor. Onun helalliğini alıyor. Ve aynı şeyi biz Türkiye'de bir belgeselde de izlemiştim. Zeytin ağaçları toplanmadan tarımla uğraşan insanlar zeytin ağaçlarından onların iradelerinden, konsentlerini istiyor, rızalarını istiyorlar. Bizim helal dediğimiz şey de aslında hani işte domuz eti bilmem ne değil, helalin tam çıkış noktası buymuş. Rızasını almak. Evet. Ve onun üzerine de kolektif bir dans yapılıyor. Yani o da birlikteliğin nasıl diyeyim daha hareketli versiyonu. Hani çok düşünmüştüm ben, işte bu geleneği bozalım mı, bambaşka bir atıyorum mesela pop ya da club kültürüyle mi bitirelim? Ama sonra halayın hani bu birliktelik ve halay hani Türk, Yunanistan bir sürü de farklı şeyleri var. Yani halay çeşitleri var ama hani orada bir gaza getiren bir enerji var ve onun yerine açıkçası hiçbir kültür yani müzik kültürü tutmayacağını düşündük. Dolayısıyla gelen seyirciler ki hani Türk olsun, yabancı olsun halayı da nasıl çekeceğimizi gösteriyoruz ve bir 10 dakika damat halayında da dans ediyoruz. Gösteriyi öyle bitiriyoruz. Şey çok ilginç. Normalde Hollandalılar çok teması sevmiyor. Evet. Ay evet sen çok konuştun ya. Dur biraz sana ara verdim. Çok teması sevmiyorlar ya. Onları nasıl buna ikna edebiliyorsunuz? Ya ben mesela işe gittiğimde Şilili bir arkadaşım var. Aa nasılsın diye ona sarılıyorum. Öpüyorum. 2 tane Hollandalı iş arkadaşı var. Onlarla hi yapıyoruz. O kadar. Yani ne ben tenezzül ediyorum ne de onlar yaklaşıyor. Hatta bunu konuştuk bile. Şey dediler yani özellikle kadınlara karşı hani herkesin kendi personal, kişisel alanı ve çok da öyle temasa girmiyoruz. Siz nasıl herkesi ikna edip Yani benim için de sürpriz ama hala süreç üzerinde ben de düşünüyorum yani ne yaptık ki? Çünkü şimdiye kadar 4 ya da 5 oyun oynadık. Hani 70-90 kişi arasında seyirci sayısı değişiyordu. Hani şimdiye kadar tek bir seyirci bile şeyde oturmadı. Salonda oturmadı yani herkes sahneye geldi.
Ben de kafamda düşünüyorum yani ne yaptık ne ettik diye ama hani gelen cevaplar şu. Bir, bu bana verilen feedbacklerden biriydi. Hikaye çok samimi, dürüst ve vulnerable yani bir şey saklamadan anlatıyoruz. Ve insanları yapmak zorundasınız ya da işte oyuna geldiniz, oyunun kuralı bu gibi böyle didaktik bir yerden değil de hospitality yani misafirperverlik, nezaket kavramı içinde yani bu bir davet, bir deneyim. Ee, Dolayısıyla katılırsanız iyi olur ama katılmak zorunda değilsiniz tabii ki de gibi bir bakış açısından biz teklifimizi yapıyoruz. Çünkü hani ben de bir sahne sanatçısıyım ama herhangi bir performansı izlediğimde sahnedeki kişi şimdi işte seyirci oyuna dahil olacak gibi böyle üstten bakan, otoriter bir yerden yaklaşınca kanka bir dur diyorum ben de. Evet. Yani şey sinirimi bozuyor. Sahnedeki kişi seyirciden daha üstün değil. Hı hı. Kaldı ki hani benim aldığım eğitim böyle tiyatro yaptığınız zaman misafir geliyor size. Evet. Dolayısıyla konuk ağırlamayı bilmemiz lazım. Doğru. Bir yandan da şunu düşünüyordum. Bu Türkiye'de işte yoga eğitimi alırken hocam mezun olmadan önce hani quiz gibi bir şeyler yapıyordu da dokunma mevzusu da yogada çok şey. Yani sonuçta her öğrenciye dokunmalı mıyız, dokunmamalı mıyız? Her bedenin kendi geçmişi var ya da o gün bir şey yaşadı. Bana gelen feedback şuydu. Can yani bir biçimde çünkü instinktif dokunuyorsun ve ya da kime dokunmayacağını da biliyorsun ama dokunan insan da senden rahatsız olmuyor. Hani 20 senedir evet bu böyle. Buradaki Artez'deki bir arkadaşım İsrailliydi. Demişti ki John you are so touchy. Yani bunu kötü bir yerden söylemedi ama hani ben de fark etmemiştim. Yani sonuçta birisiyle sohbet ederken işte ellerim oynuyor, ne bileyim dokunuyorum, ediyorum vesaire. Hani kız şaşırmış nasıl bu kadar natürel olabiliyorsun. Hani ben şimdiye kadar bunu hiç düşünmemiştim. Yani birazcık konuyu şuraya getireceğim. Hani kına gecesinde de ya tamam böyle bir hani bunun özellik demeyeyim de yani böyle bir yeti var. Hı hı. Doğru kanaldan ya da doğru enerjiden galiba niyetlendiğimiz zaman topluluk da ona göre oluşuyor. Evet. Çünkü bir yandan da gelen kişilerin de buna ihtiyacı var. Bağlantıda hissetmeye. Hı hı. Gelen kişiler de sadece bizim gibi Türk ekspatlar değil, Hollandalılar ya da diğer ülkelerden gelen insanlar. Yani queer insanlar da var, evet bir sürü yabancı da var, akademik insanlar da var. Sadece tiyatro izlemek için gelenler de var. Yani en son gösteride mesela, şimdi yaşlarını bilmiyorum ama yani 70-80 yaşında bazı çiftler vardı. Çok şekerdi. Ve onlar bile katıldı. Yani onları görünce ben de mutlu olurum tabii. Vay be, Hollandalılara halay öğrettin. Güzel. Peki kendin için gerçekten böyle kına gecesi yapmak ister miydin? Güzel soru. Yapmak isterim. Yani şöyle, şimdi tabii benim de kişiliğim değişiyor. Ben de büyüyorum. İlişkilere bakış açım değişiyor. Ama hele ki Hollanda'da bu kadar yalnızlıktan şikayet eden biri olarak yani o desteklenme hissini görmek bence çok tatlı. Hı. Bir yandan da eğer ki biriyle hakikaten evleneceksem yani bu sorumluluğu ya da bu kararı aldıysam güzel bir gün ve bunu evet ben sadece sevgimle kutlamamalıyım yani yanımda sevdiklerim de olsun. Hı hı. Ee, Bir araya geldikçe çoğalan Evet. ve çoğaldıkça da daha işe yarayan ya da daha mutlu insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Doğru diyorsun. Çok güzel. Peki bir sonraki oyunun ne zaman ve nerede? Ha tamam peki. Şöyle bir saniye tarihli düşünmem lazım. Ekim ayında Amsterdam'da Podium Mozaik'te olacak. Ekim ayının 24'ü Cumartesi'ye geliyor Den Haag'da Podium Nord. Aralık ayında da Nijmegen'de yerin adını telaffuz Tamam, seni edemiyorum takip ama etsinler de bulsunlar. yani Zaten Aralık çok... ayında da Nijmegen'de Tamam, olacak. tamam. Peki, teşekkürler. Peki buradan şeye bağlayacağım. Yogaya bağlayacağım. Peki. Sence bu yoga eğitmeni olmanın, meditasyonla çok ilgilenmenin de aslında insanları rahat hissettirmenin bir ilgisi var mı? Var. Şöyle ilgisi var. Bir şey olduğundan değil. Sadece kendi içine toksik açıdan bakmayan biri ne mal olduğunu anlamaya başlıyor. Yani iyi yanlarım var, kötü yanlarım var, trigger olduğum yerler var, iyi kalitelerim var, geliştirmem gereken yerler var. Yani daha kendinize samimi bir ilişki kuruyorsunuz. Ve dolayısıyla samimi bir ilişki kurduğunuz zaman kendinizi yargılamayan bir yerde iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Bu ne demek? Aşırı sinirlendiğim zaman, aşırı üzüldüğüm zaman, aşırı ha 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 olduğum zaman okey bunlar insancıl davranışlar. Bunu ben hissediyorsam karşımdaki de hissediyor. Aynı durumlarda hissetmek zorunda değil ama kendinizi anlamaya başladığınız zaman otomatikman karşı tarafı da anlamaya başlıyorsunuz.
işte kendimizi nasıl anlayacağız? Ne yapmamız gerekiyor? 35 senemi verdim. Yani böyle bazen özellikle Türkiye'de çok koşturma halindeyiz ya. Nasıl durup ya ben aslında neyim, ne istiyorum, ben kimim, o farkındalığı nasıl elde ediyoruz? Öncelikle düşüncem şu, herkes bu farkındalığa erişmek zorunda değil. Bu da böyle poplanmış bir toxic promotion malzemesi. Hiçbir şeyle ilgilenmeyip hayatından mümkün olan, hani tırnak içinde ot dediğimiz insanlar da var. That's okay. Kendisine hiç bu eğitimlere ya da bir terapiye bakmadan bakan insanlar ve çok mutlu olan insanlar da var. Ne güzel. Benim kendi süpervizörümün bir lafı vardı. Ona örnek vereyim. Bu ilişkiler konusunda çok canım yandığı zaman bir gün sohbet ediyorduk ve hani birazcık da ben e, Başak Burcu'ndan ötürü bilmiyorum yani kendimi didiklemeyi seven bir insanım. Ve dolayısıyla süpervizörüme şunu sormuştum. Gülben dedim yani biz bu kadar ilişki üzerine konuşuyoruz. İlişki nedir? Sağlıklı bağlantı nasıl kurulur? İşte kendimi hani sürekli bir kobay olarak kullanıyorum vesaire ama partner seçtiğim zaman karşı tarafında bu yollardan geçmesi gerekli mi? Yani o karşı tarafında bu eğitimi, duygusal eğitimi almış olması gerekli değil Ay mi? bir de o parametreme eklenecek şimdi. Heh. Terapist bana çok güzel bir şey söylemişti. Demişti ki Can dedi yani bahçıvan metaforunu kullanmıştı. Bazı insanlar kalpleriyle doğuştan connected, bağlantıdadırlar dedi. Şimdiki ilişkimde bunu görüyorum. Evet karşımdaki kişi öyle biri. Terapiye tabii ki de ihtiyacı olabilir ya da olmayabilir ama bazı insanlar daha burada doğuyor. Yani bahçıvan örneğini o yüzden vermişti. Yani çiçeklerle istediği için ilgileniyor. Ama hani bu kişisel gelişim konusuna gelince yogada tatlı bir laf vardı yani yoganın çatısı altında herkese yer var. Kilo vermek istiyorsunuz, bağımlılıktan kurtulmak istiyorsunuz, yalnız kalmamak istiyorsunuz, bedeninizi açmak istiyorsunuz vesaire. Herkes yoga bir yerden başlıyor. Ha sonra ilgilenen orada kalması gereken kalıyor. Olayın içinde daha derinleşmeye başlıyor. Benim bir düşüncem yine deneyimle gelen hani boşuna demiyoruz 35 ya da 40 yaş yolun yarısı diye. Yani hayatlarımızda bir çıtırdama oluyor. Hani astrolojide bunu işte kuzey ay düğümü diyoruz. 30'undan sonra aktive oluyor. Ee, ve bazı şeylerin ya da şimdiye kadar yürüttüğümüz bireysel stratejilerin ya da yaşama biçimlerinin artık işe yaramadığını görüyoruz. Bu bazen durup dururken de oluyor. Bazen birisi çok bencil bir tarafından ne bileyim kalbiniz kırılıyor vesaire ya da duvara çarpıyorsunuz. Hayatınızda daha dramatik bir şey oluyor. O an yeni bir sorgulama başlıyor. Ben nerede yanlış yaptım ya da kendimi iyi hissettirmek için neler yapabilirim? O sorunun içine dalanların da yolu hani yoga ya da daha somatik çalışmalardan geçmeye başlıyor O diye zaman düşünüyorum. evet bu somatik çalışmanın da biraz kalp kırgınlığından mı doğdu? Hmm. Evet. Benim için mi? Evet. Şöyle Belki hani o somatik çalışmayı açıklayabiliriz. Tamam. Nedir? Ve sen beni niye ağlattın? falan. Ne yaptın ya? Şuradan başlayayım. Şimdi somatik kelimesine aşina olmayanlar için soma Yunanca'da beden demek. Ama benim somam senin bedenin diyorum. Buradaki amaç şu çünkü beden bana ait ve bu yaşayan bedeni deneyimleyen kişi benim. Dolayısıyla ben kendi bedenim hakkında, kendi somam hakkında konuşabilirim ama senin bedenin üzerine konuşamam çünkü sen kendi bedenini deneyimliyorsun. Hı hı. Somatik çalışmalardan bizim kastımız sinir sistemini, yani her şeyin ana kaynağını baz alarak bedenle zihni armonik, uyumlu biçimde bir araya getirmek. Çünkü şu anda günümüzde maalesef %90'ımız zihin odaklı yaşıyor. Hani bedenim ne ister, sinir sistemim neyse bu açıdan bakmıyoruz. Bu bize öğretilmedi yani suç değil bize öğretilmedi. Evet. Somatik çalışmalardan kastım da şimdi bir dansçı olarak bir somatik hareket teknikleri var. Örnek vereceğim. Çocukken mesela işte bir modern dans tekniği ya da baleyi deneyimlediğiniz zaman işte şu hareketi yapacaksınız. El konumu şöyle olacak, dirsekler böyle olacak. Yani dışarıdan bir şey, bir form var, ona uymak zorundasınız. Somatik hareket teknikleri daha sinir sistemi ve felt sense yani bedeninizin duyduğu hisle beraber hareket etmeye başlıyorsunuz. Örnek vereceğim. Yine somatik bir çalışma mesela bakış üzerinedir. Herhangi bir nesneye bakarken bunu ben lamba diye zihinsel, kognitif bir yerine etiketliyorum. Somatikte bahsettiğim çalışmada lamba olarak etiketlemiyorum da bunun röntgenini çekiyorum. Röntgenden kastım mesela renkler ama mesela buradaki beyaz aynı değil. Çünkü ışık faktörü var. Şekiller, yatay çizgi, dikey çizgi. Bunun derinliği. Yani beynimi başka türlü çalıştırıyorum. Bu açıdan bakmaya başladığım zaman
baktığım nesnenin içimde bir iz düşümü oluyor. Bunu baz alarak dans etmeye başlıyorum, hareket etmeye başlıyorum. Ya da yine somatik hareket teknikleri mesela Alexander ve Feldenkrais hani terapilerde de kullanılıyor. Omurgayı yani bedeni parçalayarak değil de bedeni bir bütün olarak nasıl hareket ettirebilirim? Örnek vereceğim. Mesela kolumu hareket ettiriyorum ama omurgamı hareket ettirdiğim zaman kolum da oynuyor. Yani ikisi birbirine bağlı. Ve herkesin nasıl diyeyim hareket etme şekli farklı. Ama mesela Feldenkrais yöntemiyle baktığınız zaman bir dakika bedenimi böyle yani bedenimi farklı şekillerde hareket ettirebilirim. İşte alt bedenin üst bedenin bağlantısını algıladığım zaman aklımda da bir şeyler değişmeye başlıyor. Somatikten kastımız bu hareket tekniklerinde. Bir de somatik deneyimleme ya da terapi açısından somatik kavramı şu. Yine örnek vererek açıklayayım. Bir psikoloğa gittiniz. Klinik psikolog. Ve hani her terapistin başlangıçta sorduğu soru şudur. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sorununuzu o gün açıklıyorsunuz. Ve genelde klinik psikoloji hani sizinle verbal yani dil üstünde iletişim kurmaya çalışır. Geçmişinizi, yaşam biçiminizdeki düşünce paternlerinizi incelemeye başlar. Somatik deneyimlemede ilk soru şu. Bahsettiğin konu yani yeteri kadar açıklandıktan sonra bahsettiğin durumu nerede hissediyorsun bedeninde? Örnek vereceğim. Yani göğsünde bir sıkışıklık var işte. Ya da böyle midem yanıyor falan. Aynen. Değil mi? Ya da düşündükçe sıcak basıyor. Yani bedenin bir Evet. tepki veriyor. Terliyor. Ve sonra terapistle beraber önce bu duyguya bir izin vermeyi öğreniyorsunuz. Çünkü genelde zihin yine etiketliyor mesela. Atıyorum göğsünüz kötü bir şey bu. Konuşmanın başında demiştim ya bir şey ignore ediyoruz, hiç oraya bakmıyoruz. Tam tersine şimdi bir dakika içimde böyle bir şey var. Buraya birazcık daha alan tanıyabilir miyim? Ve genelde hissettiğimiz her duyumun kökü en aşağısında bir duygu var. Yani bizim zaten 5 ya da 6 temel duygumuz var işte. Öfke, mutluluk, kıskançlık, tiksinti, neşe. Hatta Inside Out çizgi filmi vardı. Evet, Yani biliyorum. Yeğenime tam nasıl diyeyim ders kitabı. Evet. Ve o duyguyu ya isim koyabilmek de önemli. Bunun içinde birinin size rehberlik etmesi gerekiyor. O duyguyla beraber kalmayı öğreniyorsunuz. Ya da bazen kendi kafanızda düşündüğünüz senaryo işte onlar beni sevmiyor değil. Deneyimledikçe yani sinir sistemiyle kaldıkça orada mesela sadece yalnızlık hissi var. Yalnızlığın altında da bir öfke var. Öfkenin altında da korku var mesela. Yani örneğini veriyorum ben. Kumdan kaleyi içeriden fethediyorsunuz. Çünkü bir düşüncelerimiz var, bir duygularımız var ve genelde her düşüncenin içinde bir duygu var. Şimdi ben duyguyu sinir sistemi bedenle beraber regülarize etmeye, yani bunu deneyimlemeye izin verdikçe düşüncenin tutunduğu duygu genişliyor, rahatlıyor. Ne oldu? Bu düşüncenin tutunacağı duygu yok. Dolayısıyla ne kadar düşüncelerim sağlıklı. Bu overthinking ne oluyor o zaman çok fazla Overthinking de işin ucu kaçıyor işte. Evet. Yani iki tane örnek vereceğim şimdi. Bir tanesi bireysel. Hani queerliğim, işte sanatçılığım vesaire hani dolayısıyla ortaokulda kadar Türkiye'de zordu. Yani bütün bullyingler vesaireler. Ve ben yine terapistle çalışırken şundan çok dem vuruyordum. Yani ailem istediğim kadar beni desteklemedi. Benim yanımda değildi. Ailenle konuşuyordum biliyorlardı ama değil mi? Üniversiteden sonra. Ha, tamam. Hani şimdi tam böyle işte 5-10 yaş arası dönem. Ve hani kafamda şöyle bir patern vardı. Sevilmiyorum. Şimdi ben bunu ne zaman terapiste masaya yatırdım? Çünkü çok da iyi bir terapistim vardı. Detaylı biçimde analiz ettiriyor bana her şeyi. Sonra farkına vardım ki bu düşünce ne ara geldi yani. Çünkü ailem her zaman yanımdaymış, her zaman arkamdaymış, hala da arkamda. Şimdi destek hissi hep arkamda varsa ben sevilmiyorum cümlesine ne ara kapıldım ve buna inanmayı seçtim gibi. Ve o duyguyla yani oradaki o bullying aslında taciz, tehdit ve korku. O duyguyla beraber kalmaya başladıktan sonra ve bedene geri döndükten sonra zaten şeyin ayrımını yapıyorsun. Yani bir yetişkin bedenin var, bir de travmanın içinden geçen çocuk bedenin var. Yetişkin olarak bunları ayırt edebiliriz. Geçmişte kaldı. Ve o inandığımız senaryoların aslında yani %50'sinin doğru olduğunu ben düşünmüyorum işte. Sadece içeride bir duygu var. Duyguya dokunmadığımız için overthinking, onun üzerine sürekli bir şey daha örülüyor, bir şey daha örülüyor. Mesela somatik psikolojide deriz ki korku. Biz korkudan, nasıl diyeyim, korku
mesajı şudur. Bir şey yap ama adımlarına dikkat et. Çünkü insan fizyolojisi, bir de evrimsel psikoloji de böyle yani. Hani evrim de böyle. Hep ileriye gitmekle alakalı. Biz hep Evet, ilerlemekle evet. yükümlüyüz. Şimdi dolayısıyla korku dur demiyor. İleriye gitmekle yükümlüyüz. Korku diyor ki sadece adımlarını temkinli at diyor. Bizim korkuyu yorumlama biçimimiz dondum. Hiçbir şey yapmamam lazım. Bir de olay yine zihne gidiyor. Korkudan değil, korkudan korkmaktan korkuyoruz. Bir de öfke var. Hı hı. Mesela senin bu çalışmana katıldığımda orada bize bazı pratikler yaptırdın ve o duygularımızı göstermemizi istedin. O duygularda ben öfkeyi göstermekte çok zorlandım. Hatta Tamam. bana eğilip kulağına şey dedin, korkuyor musun? Ya evet, gerçekten öfkemi göstermekten sanırım korktuğum durumlar oluyor. Çünkü sanki bir şekilde o kavgaya karışacağım ve başıma bir şey gelecekmiş gibi. Mesela orada böyle bir farkındalık yaşamıştım. Çok güzel. Ve ben de öfkemizi sağlıklı gösterebildiğimizi düşünmüyorum. Ama yani onu diyorum, burada suçlanacak hiçbir kişi ya da kurum yok. Keşke şu anda kullanabildiğimiz bu alet edevat, yani somatik bilgi ya da duygusal maturity, duygusal olgunlaşmayı ilkokulda ya da ana sınıfında bize öğretselerdi. Hı hı. Duygularımız ya bedenimizle bağlantıda olmamızı sağlayan bir sistem içinde yaşamıyoruz. Universal sistemden bahsediyorum yani. Dolayısıyla öfke, hani ben de çocukken mesela istemediğim bir şey zorla bana yapıldığında öfkelenirdim. Ve şu yanıtı alıyordum: öfkelenme. Ya da çok fevrisin. Ama o da pasif agresifliğe gidiyor değil mi sonrasında? Şunu demek istiyorum. Çocuk bir duygu var, öfke. Dışarıdaki çevre ya da anne baba diyor ki öfkelenme. Şimdi ne oluyor? Çocuk oradaki duyguya yabancılaşmaya başlıyor. Evet. Kaldı ki hani yine somatik açıdan baktığımız zaman öfke kötü bir duygu değil. Evet. Mesajcı olarak onu yorumlarsa niye öfkelenebilirim? Biri benim hakkımı yemiştir. Biri benim irademi yaralamaya çalışmıştır. Yani beni hiçe sayıp kendini daha üstün göstermeye çalışmıştır. Hakkım yendiği için öfkelenebilirim. Ya da bir ihtiyacım karşılanmadığı zaman da öfkelenebilirim. Örnek vereceğim yani. İşte bazen destek arıyoruz ya da politik olaylar var. Öfkeleniyoruz, öfkeleneceğiz, insanız. Bende de şöyle bir korku vardı. Hani öfkelenirsem içimden bir canavar çıkacak. Evet. Farklı Şimdi, bir yüzüm görünecek. bu yine ama mesela mental, yani yine kognitif, yine zihnin verdiği bir senaryo. Zihin okuyor, bakın, zihin öfkeyi yorumluyor. Bedensel olarak somatik çalışmalarda biz öfkeyi mesela işte katartik dışarı atmakla mükellef değiliz. Tam tersine öfkeyi hissetmekle yükümlüyüz. Öfkeyi hissettiğiniz zaman zihin diyor ki yine çıldıracaksın. Hayır, bedenle gerçekten öfkeyi hissettiğiniz zaman insan, yani su inmeye başlar. Hı hı. Çünkü öfkeyi tutuyorsunuz ya da öfkeden korkmuyorsunuz. Öfkenin içine dalıyorsunuz. Yine tekrar edeceğim ama kelimeler ağzından çıktıkça insan zihniyle düşünüyor. Bir de bedenle hissetmek, bedenle düşünmek var. Ben hiç unutmayacağım yani ilk mesela öfke çalışmalarındayken işte terapist soruyordu bana, ne görüyorsun? Alevler, volkanlar görüyorum vesaire. Çok tatlı bir şey dedi. Can dedi. Neyin üstünde görüyorsun demişti. Pardon, nerede görüyorsun demişti. Demiştim ki ya, okyanusun üzerinde. Dedi ki şimdi o alevlerin etrafını güvenli bir ortam sağlayacak bir çember çizebilir misin demişti. Hayal gücümle. Çizdim. Terapiste bağlantıdayım. Ve orada o öfkenin hani sadece zihin gözümde canlanmasına izin verdim. Sonra tabii ki de bazı işte fiziksel pratiklere geçtik vesaire. Ama o gün şunu fark ettim. Öfkeden kaçmadığımda, öfkeye sağlıklı alan açmaya başladığım zaman gözümün önündeki imge süt liman bir deniz. Tam tersine sakinlik geldi. Hı hı. Bunu nasıl sağlıklı göstereceğiz? Mesela benim aklıma gelen ilk resim, biri öfkelendiğinde işte kül tablasını fırlatmak, birine bağırmak, sesini yükseltmek, şiddete varan tepkiler. Bunu sağlıklı nasıl gösterebiliriz? Şimdi çok klişe örnekler vereceğim ama farkında olmak lazım. Yani önce öfke duyusuna familiar olmak, yani öfkeyi tanımak lazım. Öfkeyle önceden çalışmış olmam lazım ki öfkelendiğimi fark edebileyim. Ya da öfkelendiğimde ne düşündüğümü, bedenimin ne tepki vermek istediğini, nerede sıkıştığımı, nerede trigger olduğumu bileyim ki kendimi tanıyayım. Dolayısıyla şimdi hani gündelik hayatta mesela ben de öfkeleniyorum. İnsanım, öfkeleneceğim tabii ki de. Hemen impulsif olarak tepki vermektense ha tamam ya, pratik kazandıkça geliyor bu. Ha tamam, şu anda öfkelendim, tamam. İmpulsif olarak karşı tarafa zarar vereceğim. Evet. Sözle de verebilirim, bakışla da verebilirim. İlla fiziksel bir harekete bulmama gerek yok. Ne yapıyorum ama? Sağlıklı biçimde iletişim kurmaya çalışıyorum.
Yani biri benim atıyorum. Örnek vereceğim şimdi çok klişe yerlerden gidiyorum da kuyrukta arkamdaki kişi önüme geçti. Ha, şunu diyebilirim. Kanka ne yapıyorsun? Hı hı. Ha, alaycı tonla söylüyorum da hani illa sinirli tonla söylememe gerek yok. Hani çalışmalarda da görüyorum, kendimde de görmüştüm ama öğrencilerimde de yani öfke üzerine çalışırken ya sesimiz çok cılız ya da çok baskın çıkıyor mesela. Bunların hepsi Titreyerek çıkıyor okey. bazen. Evet. Ağlamakla çıkıyor. Çünkü yani kendi gücümü, kendi bireyselliğimi, kendi bedenimin burada oluşunu savunmak, tutmak, ifade etmeyi öğrenmedik ve bu ayıp olduğu da söylüyor. Hani Türk kültüründe bir şey var. Yanlış anlıyoruz yani birbirimizi. İlk denemelerde tabii ki de yani hani ya buradan çıkacak ya buradan çıkacak. Ama somatik öğretiler sayesinde insan şunu artık bedenleştirebiliyor. Ya benim insan olarak bir bireyselliğim var. Bir dignity'm var. İnsan olma haysiyeti. Bunu zaten embody ettiğim, bedenselleştirebildiğim zaman öfkemi bile hani bu ses tonuyla ifade edebilirim. Çünkü kendi gücümün farkındayım. Peki bu kalple ilgili çalışmalar yapıyorsun. Zaten beni ağlattığın nokta oydu. İlk kez o çalışmalara geldiğimde e, bazı yaptırdığın alıştırmalarla işte kalbi görsel olarak sanki elimizde tutuyoruz. Ve o kalbi başkasında değil, o kalbi ben geri alıyorum diye kendi bedenimize tekrar yerleştiriyoruz gibi bir pratiğim var. Ve o gerçekten beni çok etkiledi ve o an farkına vardım ne kadar aslında kırgın olduğum. Sence kalbimizi ne kırıyor ve seni buna yönelten ne oldu? Tamam. Önce yine bir giriş yapacağım. Hani birkaç defa kullandım bu ağlama meselesini. İnsanlar yanlış anlamasın. Oradaki ağlamanın açılımı şu çünkü insan kendi kendine yakınlaştığı zaman ve kendisiyle ilgili bir şeyleri arkaya ittiğini fark ettiği Yüzleştiğinde zaman aslında. yani insanın kendisiyle yakınlaşmasından ötürü bir ağlama. Evet. Yani kötü bir ağlama değil. Evet. İkincisi bu kalp mevzusunda kalp bu organ kırılacak yani insan ilişkilerinde kırılacak ama benim altını çizmek istediğim şu bu bireyselliğimiz ya da haysiyetimiz işte tam nedir? Yani bunu sözcüklerle değil bedensel olarak hissetmemiz lazım. O tutmak lazım bedende. Dolayısıyla meslek kişisel sınırlara geliyor. Yani ben bir ilişkide tabii ki de insanım, sosyal bir insanım. Şefkate ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. Yine bize keşke öğretilseydi önceden ama kültürün de etkisi var. Hani sonuçta sevgi, aşk, hani buna ölçülebilir. İşte seni aya kadar seviyorum diyoruz İngilizce'de mesela. Ya da beni ne kadar seviyorsun. Hani iğrenç bir soru. Ama anlaşma, sosyal olmayan anlaşma şöyle. Bana kendinden ver ki ben seni seveyim. Ya da ben kendimden verirsem karşı taraf beni sevecek. Ne oluyor? O zaman kişisel sınırlarımı unutuyorum. Sadece sevgimi değil, kalbimi, benliğimi, kendimi başkasına veriyorum. Evet. Kendimi feragat, yani sacrifice ediyorum bir yandan. Dolayısıyla ne demek bu? Kendimi başkasına verdim, kalbimi başkasına verdim. Ben neredeyim? Ya da neredeyim yani? Kaybetmiş durumdasın değil mi? Yani havaya karışıyoruz böyle Evet. işte şeydeki gibi, fantastik filmlerdeki gölgeler gibi yani cisimsiz bir şey oluyoruz. Yapılan çalışma buydu aslında. Yani ha bir dakika benim bir kalbim var evet ve kalbin ait olduğu yer bu. Ben birisiyle sağlıklı iletişim ya da ilişkiye geçmek için kalbimi değil ama kalbimden verebilirim. Hı hı. Ve kalbimden ne kadar vereceğim benim irademde. Evet. O 5 sınırı de ben çizeceğim. verebilirim, 100 de verebilirim. Ha bugün 10 veririm, yarın 20, ondan sonraki gün 5 verebilirim. Yani sonuçta insanın hani bu işte partner ilişkilerinde de yani herkes her gün aynı şeyi verebilecek yükümlülükte değil böyle bir kural yok. Evet. Kadının adını da unuttum da o da çok tatlı bir kişisel gelişimci ama belgeseli Netflix'te belgeseli vardı unuttum ismini. Ama şöyle bir örnek veriyor yani anlaşma yapmışlar. Karı koca eve girdiği zaman diyor ki bugün yüzde kaçsın? Atıyorum mesela ben %10'um sen %70'sin. Ha o gün mesela akşam yemeğini ya da bulaşıklarla sen ilgileniyorsun. Ertesi gün aynı soru. Ben %80'im, sen %40'sın. Okey o zaman Ben bunu çiğ ederim. Bulaşık yıkamak için gidiyorum. yani hani sağlıklı ilişki birazcık da o. Kimse her zaman vermek ya da her zaman almak zorunda değil. Kaldı ki şu da var, hani ben çok verenlerdendim. Ee, Hani workshoplarda görüyorum bir de alamayanlar da var. Yani verileni alamayanlar da var. Korkudan mı? Korkudan ya da onun bir borç olacağı düşünülüyor, zor geliyor, ben ona layık değilim. Yani bir sürü farklı düşüncemiz var ama
Hani somatikle yani bedeni kullanarak onu diyorum kartları kendimize çeviriyoruz. Oyun kurucu biz oluruz öyle diyeyim yani. Hı hı. Çok güzel bir etkinlikti. Ona da zaten devam ediyorsun değil mi? Yani şöyle Hilal'ı biz değil ben Sen. Amsterdam'da kurdum. E, Hatta Artes ve Radboud üniversiteleri de funding verdi işi genişletmek için. Çünkü mental health için, şimdi kelimeler İngilizce geliyor ama zihin sağlığı için inovatif bulunur çünkü teknik. Tekniği de şöyle özetleyeyim. Yani somatik psikoloji, mindfulness pratikleri, performance studies yani sosyolojik alanda, sosyal bilimlerde beden nedir, sistemler bedeni nasıl kullanıyor, beden nasıl şekilleniyor ve de yaratıcı aktivitelerle beraber oluşturulmuş bir metot. Çünkü onu diyorum yani tamam yoga eğitmeniyim, çok seviyorum yoga dersi vermeyi, eğitimleri de vermeyi ama ben kendim yogaya başladığım senelerde de bir şeylerin eksikliğini hissediyordum. Ve aradığım şey somatik psikolojide buldum. Yani bir sinir sistemimiz var, duyumsuyor bu canlı ve sinir sistemi açılıyor, kapanıyor ama etkileşim kurmakla alakalı yani hissetme gücümüz var. Bir yandan da bedende olmak deneyimi tam nedir? Yani bu yoga yaptım, spor yaptım değil. Bilinçlice yoga yapmaktan da bahsetmiyorum. Ama özellikle Bo Dynamics isimli bir ekol var, somatik psikoloji ekolü. Onlar beden bazlı yaklaşıyorlar. Bedendeki bütün kasların psikolojik açıdan, sağlıklı bir ego oluşturmanız açısından fonksiyonları var. Bunları öğrenip, bunları pratik etmeye başladığınız zaman ha oldu. Yani ben de puzzle'ın eksik parçası tamamladım. Dolayısıyla hani günümüzde de sonuçta benim de yani yaşadığım problemler ama burnout, stres, duygularını regülize edememek ya da hani bir şey çok istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz yani gerçekten motivasyonunuz var ama kafanızdaki bir ses hayır diyor ya da olmayacak diyorsunuz. Hani bu tip böyle kurban senaryolarından çıkmakta ya da ilişkilerde de hani genelde psikologların söylediği bir üçgen var. Ya yargıç oluyoruz yani istediğim şeyi alamadım karşı tarafı eziyorum. Mahcup Müslüm Gürses oluyoruz. Sen bunu bana yapamazsın. Hani yine ilgi çekmeye çalışıyorum. Ya da kurbanı oynuyorum. Bunlar hep benim başıma geliyor. Ha kurtarıcıyı oynuyorum. Onun için bir şeyler yapmalıyım ki beni sevsin. Ve bunu hatırlatmak değil mi? Senin için bunları yaptım gibi. Tabii. Yani bu üçgenin de üstünden de mesela bu rolleri hepimiz oynadık çünkü. Bunları fark ettikten sonra bunları oynamadan da sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz. O yüzden ben hani somatik çalışmaları özellikle yani Hilal'de kurduğum şey tamam kendim kurdum ama eksik bazı parçalar vardı kişisel gelişimde gördüğüm. Dolayısıyla şimdi hepsi bir araya geldi. Yani bu kısa bir örnek vereyim ama işte manifestasyon teknikleri, görselleyin, hissedin, The Circuit vesaire. Yani bunlar tamam çok güzel, popüler satışa sunuldu ama eksik bir şey vardı. Hep vizualizasyon diyoruz. Hep zihin, beden nerede? Bedenli tutmak nerede? Bedeni işin içine kattığınız zaman her şey değişiyor. Evet, sen örneğini veriyorsun hep o gerçekten aklımda. Mesela çocuklar bir şey istemediği zaman şöyle yapıyorlar. Kediler de öyle değil mi? yapıyor. Evet. İtiyor kültür, aile, içinde yaşadığımız toplum hani sürekli bunlar törpülemeye başlıyor. Yani konu açılmışken mesela bir örnek vereyim. Hollanda'da bir lisedeydi bu tabii. Çünkü üniversitede sunum yaptıktan sonra fark ettim bunu. Lisede çocuk yapıyor, sunum yapıyor. Dışarıdan arkadaşları, aile üyeleri çocuğun hani 10 dakikalık sunumunu izlemeye geliyorlar. Hı hı. Ve destekliyorlar. Aynı senaryoyu şimdi kendimizi çevirelim. Yani hoca dahil, sınıf arkadaşlarım dahil hepimiz bizi yerli bir ederdi. Kimse güzel bir iş yapmışsın demezdi yani. Bu ne oluyor? Bende hata vara dönüşüyor bunun yansıması. Ya da böyle yaparsan şöyle olur. Atıyorum işte sanatçıyım. Ailem de bana hep bunu dedi. Yani sanatçılıkta para kazanılmaz. Bu tip kodlamalarla da törpülenmeye başlıyoruz. Benim demek istediğim şu, Hilal ve Kuruş Abacı'nda hani bir mottomuz varsa bedenle bağlantıya geçin, hissedin ve sonra istediğinizi gerçekleştirin. Yani tek bir bedenimiz var, tek bir hayatımız var ve bu 30'undan sonra çok hızlı geçiyor. Temel ihtiyaçlarım var. Bir insan olarak kendimi güvende hissetmek, destek almak, ekonomik şartlarımın o ekonomik stabiliteyi ya da içinde yaşayabileceğim bir dairemin olması bunlar benim temel haklarım. Ama önce bu temel haklara sahip olduğumuzu hatırlamamız ve bedenle içselleştirmemiz lazım. Düşünerek değil. Son bir şey daha. Hani Hilal'ın son cümlesi şudur. Dünyada hayalperestlere ihtiyacımız var. Çünkü bir şeylerin değişmesi lazım. Ama sadece hayalperestlere değil, eyleme geçen hayalperestlere. Evet.
Hilayv'ın da destek olduğu esas mesele, benim özellikle üstünde durduğum mesele bu. İnsanlar ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlar. Bir sürü sebepten ötürü, o kişisel, içsel karmaşadan ötürü harekete geçemiyorlar. Ben de şimdi diyorum ki hiçbir şeyin garantisini kimse veremez. Ama belirli başlı çalışmaları yapıp kendi gücünüzü fark edip ve onu tutmaya başladıktan sonra hayat böyle. Hangi kapıyı açarsam hayatta bana o kapıyı açacak. Hı hı. Güzel özetledin. Şimdi çok özetlersek buradaki yaptığın işleri, Hollanda'da yaptığın işleri, şu an Kına Gecesi tiyatro gösteri yapıyorsun. Onun dışında bir gösteri daha var mıydı? 2 gösteri daha var. Hazırlık aşamasında. Fandik'ten cevap bekliyorum. Tamam, O yüzden. o yatırımda alacaksın muhtemelen zaten. O da Amin. olacak. Hilal kapsamında zaten bu somatik çalışmaları yapıyorsun, meditasyonlar. Yani Hilal'da da şöyle, eskiden uzun eğitim olarak veriyordum. Türkiye'de hala uzun eğitim veriyorum ama şimdi Hollanda'daki insanlarla da hani kaynaşınca şunu fark ettim. İnsanların daha kısa ve daha 12 yani nokta atışı yapmamız gereken yerler var. Hepimizin çünkü 30 ya da 50 saatlik eğitim almak için vakti yok. Olmak zorunda da değil. Dolayısıyla Hilal'i biz şu an 7 temel modüle böldük. Yani bu mesela somatik bedeninize bağlantıya geçmek, kişisel, duygusal, yani sadece sınırlar üzerine başka bir workshop, ilişkiler üzerine bir workshop, kötü alışkanlıkları yenilemek için, yani iyi anlamda yenilemek, yer değiştirmek için, motivasyonunuzu bulmak için ya da bazen insan bir şey yapmak istiyor ama kafası çok karışık. Yani orada işte düşünceler, kendi duygusal korkuları bir araya geliyor. Orada o workshopta sadece bir harita örneği var. Yani duyguların, beklentilerin, yapmak istediklerini ve şu an yapabileceğini ayrıştırıyoruz. Yani farklı konularda şu anda 7 tane workshop var. Onun dışında online meditasyonlara da devam ediyoruz. Benim niyetim Hollanda'da Yin Yoga eğitimini tekrar açmak. Çünkü İstanbul'da Cihangir Yoga'da veriyordum. Şu anda da yoga eğitmenliği yapıyorsun. Amsterdam'da yapıyorum. Hangi yoga? Her türlü yogayı veriyoruz. Yin Yoga'da var mı? var. Evet. Yani benim temelim ilk Yin'di zaten. Onun üzerine işte Yang, Vinyasa, Restoratif vesaire diğer yogalar geldi. En çok yani Vinyasa eğitimi de veriyordum ama en çok hoşuma giden açıkçası Yin Yoga eğitimi vermek. Çünkü o bütün hani psikoloji bazı somatik çalışmaları da içerleyebiliyor. Hani Yin Yoga eğitimi alan biri illa uzman olmak zorunda değil ama o hani saatine göre tabii 30, 50, 200 saat neyse ama insanın kendine yakınlaşması için kurulan bir sistem. Sadece biz yoga ismini kullanıyoruz. Da şu an Hollanda'da bayağı yoğun bir şekilde çalışıyorsun değil mi? Deniyorum, evet. Performans, tiyatro, Hilal, meditasyon, workshoplar ve yoga eğitmenliği. Bir de akademisyenlik de var. Akademide ders veriyorum. Dans öğrencilerine. Bir de dans var. Evet. Nasıl Sıfırdan yetişiyorsun bunların hepsine? Ya seviyorum. İnsanlar çalışmayı seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sadece işte onu diyorum yani. Beni tetikleyen şey burada çok yalnız olmak. Hani bir destekleyici bir çevre zamanla oluşacak bunlar. Onu diyorum hani başladığım ya sıfırdan 35 yaşında sıfırdan bir hayat kuruyorsunuz. Tabii ki de 5 sene içinde çok güzel şeyler oldu. Olacak. Hani zaman, sabır. Ama işte keşke havalarda bir tık daha iyi olsa hani en azından. Ama yapabildiğim kadar. Evet, bence çok da iyi yapıyorsun. Peki son bir sorum var. Sonrasında senin bana sormak istediğin bir şey varsa onu diyelim ve kapatırız. Queer olmakla alakalı. Burada queer olmakla Türkiye'de olmak arasında nasıl farklılıklar var? Hangi açıdan daha iyi hissediyorsun? Deneyimlerin nasıl? Okay. Şöyle Türkiye'de ben queer olmakla ilgili hani böyle başım belaya girmedi. Tabii ki de taciz edildim lisedeki hocalarım tarafından. Ki kendisi sonra ilk liseden atıldı. Hem de kendi mezun olduğu lisede çalışıyordu. Neyse. Yani herkesin payına bir şeyler düşüyor. Ama hani bir böyle tartaklanma, hapse girme gibi üst boyutlu bir şeyler yaşamadım. Onur yürüyüşüne katılıyor muydun? Katılıyorum. Orada da başına bir şey gelmedi. Hayır. Ama işte o zamanlar zaten daha güvenli bir Türkiye'de yaşıyorduk. Doğru. Hollanda'da başıma yine kötü bir şey gelmedi. Burada kendimi tabii ki de daha rahat hissediyorum. Bir de galiba yaşın getirdiği olgunlukla beraber bir de Hollanda'da yaşamanın verdiği rahatlık var. Onu yapamam, es geçemeyeceğim. Türkiye'ye gittiğimde de rahattım. Yani çünkü biliyorum ki artık burada yaşamıyorum. Ama keza burada da mesela hatta dün yine bir gay arkadaşımla beraberdim. O da Libanez. O da dedi ki ya Can dedi ben erkek arkadaşımla beraber 3 kere üzerime tükürüldü.
Keza ben de Amsterdam'da Şubat ayı bir de geçen Kasım'dı galiba. Yani partnerimle beraber yürürken hani delivery, Kurye. kurye bayağı bir laf attı, durdu, önümüze tükürdü. E, Şubat ayında olan da köprüden yürürken Hollandalı adam da gibi bir maço hareketlerde bulundu. Bunlar hep olacak. Yani bundan kaçış yok. Amsterdam'da Ama olacak yani. olacak. Rahatsız olduğum iki mesele var. Tabii ki de şu anda Türkiye'de olan durum biten çok korku verici. Tasvip de etmiyorum. Hı hı. Maalesef çok kötü bir bakış açısı var. Yani hala eşcinselliğin ne olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Amsterdam'da hani queer hayatına karşı tamam herkes çok mutlu, kimse kimseye yargılamıyor, bu net. Ama burada da birazcık fazla vıcığını çıkardığımızı ben düşünüyorum. Gözlemlerim bu. Yani buradan kastım şu. Hani buradaki Gay Pride ayı ya da haftası çok eğlenceli geçiyor. Evet. Her yer rengarenk vesaire. Ama hani böyle Şirinler Köyü'nde yaşıyormuşuz gibi de bir kafa var herkeste. Bu da beni rahatsız ediyor. Çünkü Aslında burada da zorluklar var mı? burada da zorluklar var. Bir de hani dünya sadece Amsterdam'dan ibaret değil. Yani insanların hani bu kadar bir tık sinirleniyorum açıkçası. O yüzden yapacak bir şey yok ama bencil davranmasını hala tolere edemiyorum. Yani bu kadar tek başınıza olmayın. Sadece eşcinsellik değil burada. Yani hani işte Afganistan'da vesaire de kadınlar hala kapalı. Dün bir şey okudum mesela. Afganistan'da şöyle bir şey denilmiş. Kadınlar tek gözüyle görebiliyor. Bu yeterli. Yani bunun eşcinseli kadını erkeği de yok. O mevzu oraya geliyor ama işte anlatmaya çalışıyoruz anlatabildiğimiz kadar. Ya da bir sürü ülkede eşcinsellik hala ölüm ya da kafayla bedelli. Yani neyin kafasını yaşıyoruz? Fakat mesela bu ciddi konuları Hollanda'da konuşmaya başladığımız zaman burası da istemiyor konuları konuşmak. İşte orada ben triggerlanıyorum. Onu bilmiyorum. Yani birebir bir örnek vereyim. Birkaç ay önce Frascati'de bir dans gösterisine gittik. Koreograf queer ve gösteride queerlik üzerine. Ve gösteriden sonra diyor after talk yapıldı. 3 yönetmen ve bir de yazarın ismini hatırlamıyorum ama çok tatlı bir kadındı. Amsterdam'daki gay hayatın tarihçesini yazan yazar. Böyle pembe bir kitaptı. Ve konuşmanın konusu soft activism. Şimdi ben de tam emin değilim soft activism'den ne bahsedeceğiz falan ve hani önümde sanatçılar var. Yapılan açıklama şu soft activism'den. Klaplarda işte seks yapmaya devam edelim, parklarda cruising yapmaya devam edelim, sokaklarda el ele tutuşmaya devam edelim. Şimdi şöyle oldu. Daha büyük dertlerimiz var sanki. Ve yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Açıkçası ben cesaret edemedim. O mikrofonu al dedi ki yani dünya şu an çatır çutur alev alev yanarken yani soft activism hani what are you thinking about hard activism yani Sabun köpüğü gibi değil mi? gerçek aktivizm yani sokaklara dökülmekten konuşabilir miyiz dedi. Facilitator yani konuşmayı rehberlik eden kişi arkadaşımın mikrofonunu kapattı. Aa. Ve bu politik bir ortamda değil yani. Frascati tiyatronun içinde oluyor bu. Bu resmen sesi kesmek. Evet. Bu bizim alışık olduğumuz bir şey ama Evet. burada Ya onu diyorum hani şimdi Hollanda'da mesela tamam işte human rights, LGBT rights falan ya tamam bir şeyler çok iyi ama bir şeyler de sadece kağıt üstünde. Ve o gün akşamleyin ben Frascati'ye bir mail attım ve derdimi anlattım. Şundan emindim gelecek cevaptan. Ama zaten mesele hard activism değil soft activism'di diye. Zaten böyle bir cevap geldi. Ama şunun altına onları da çizdim. Uslup. evet. Yani dersin ki bu soruyu şimdi cevaplayamayacağız ki bence bu da kabul edilebilir değil. Ama hani nazikçe de yapılabilir bu. Diğer taraftan da Amsterdam övülüyor insan hakları ve tolerans açısından ki hani biz de Amsterdam'ı arkadaşlarımıza böyle bahsediyoruz değil mi? Tolerans şehri. Bunu birebir ama deneyimlenmediğini gözümüzün önündeki örnekte gördük. Ve bu benim için de mesela Hollanda'ya karşı da bir çıt oldu içimde. Hoş çocukken de işte Saint Joseph mezunuyum. Fransız kültürü bizi büyütüldü, beynimize işlendi. Ne zaman Fransa'da okudum, bir 10 sene geçti. Pardon da yani. Yani bize verilen, Evet. bize bahşedilen, bize pohpohlanan masallarla gerçeğin hiçbir Gerçekten alakası farklı. yok. Anladım. Paris'te çok ırkçı bir yer. Yani birebir komşumla deneyimledim. Birebir. Ya da Sana karşı. bana karşı değil. Yine Faslı bir vardı, komşum vardı. Onun üstünde de Fransız bir komşum vardı. Yani balkondaki tozlardan kavga ediliyor ve 2 dakika sonra Fransız kadını diyor ki ülkene geri dön polis çağıracağım.
Benim yaşadığım bir olay da şuydu. Konservatuar mezunuyum Paris'te. Diplomamı aldığım gün esas hocamız kulağıma şunu dedi. Can dedi, Comédie Française'de hani onların en ünlü national structure'ı, tiyatro structure'ı. Comédie Française'de başrol oynamayı düşlemiyorsun değil mi dedi. Diplomamı aldığım gün ya kulağıma fısıldıyor. Tam bir joy killer yani. Yani son bir vuruş. Hmm. Hani onu beklemiş sanki. Ve olumsuz bir soru Evet. değil mi? Yani bu wow diyorsunuz. Ama hayat böyle. Hepimiz de benzer yerlerden geçeceğiz. Doğru. Bunu şu açıdan anlıyorum. Kadın bakış açısından. Ben de İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalarında yüksek lisans yaptım. Ve bitirmedim. Ki çok keyif aldığım bir bölümdü. Yani istatistik mezunu olmama ve bankada çalışmama rağmen böyle bir bölümde yüksek lisans yapıp ideolojik olarak o yönde ilerlemek istedim. Fakat yani Türkiye'deki durumu biliyoruz. Kadınların konumunu, nasıl konumlandırıldıklarını, kadın cinayetlerini, tacizleri. Bunlar bir anda böyle yaldır yani yangın yeriyken bizim çok teori konuşup işte zamanındaki kadın yazarların aslında erkekler de doğurmalı gibi bu teorisi üzerine bir saat geçirmemiz sonrası ben buna devam etmiyorum. Yani bizim sokağa çıkmamız lazım. Bizim bir aktivist olmamız, bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Tamam, ben de senin burada devreye gireyim. Yapmak istediğimiz şey illa istediğimiz ortamın içinde olmak zorunda değil. Hani farklı alanlarda, başka şekillerde o yönde destek sağlamaya çalışıyorum. Benim bu yaşımda inandığım şeylerden biri de şu. Şimdi sokağa çıkmak çok önemli. Korku imparatorluğuna karşı kanka bir saniye biz de buradayız. Yani bu mesajın iyi verilmesi gerekiyor. Somatik bir eğitmen olarak da şimdi somatik aktivizm diye de bir kuram var. Ben şu an buna inanıyorum. Kendi açımdan, sadece kendi üzerinde konuşuyorum. Çünkü insanlara yaşamlarında ve bedenlerinde güvenli ve kendini emin biçimde olmayı öğretirsek, insanların ses çıkarmaları ve kendini ifade etmeleri çok daha netleşiyor. Yani korku arka planda kalmaya başlıyor. O yüzden de ben somatik öğretileri de bir tür aktivizm olarak görüyorum. Benim sorumlu olduğum bu. İlişkide olduğum başka bedenler ve hayat ve politika vesaire. Ben kendimi ne kadar destekleyebilirsem, ya o yine kendi bireyselliğimi ve haysiyetimi ne kadar içselleştirebilirsem sesim o kadar gür çıkacak. Ve bu benim temel hakkım. Evet. Bu dünyayı biz paylaşıyoruz. Bu dünya kimsenin malı değil. Evet. Çok güzel bağladın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Bilmem. Tam sonra. Böyle. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için. Çok keyifliydi. Ya 3 saat daha konuşurduk ama yeter ya. Hadi dışarı çıkalım.